Merhabalar bayanlar, beyler, gençler, çocuklar. Ribeiro'nun mutfağına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Bugün turşu kuracağız. İki türlü turşu kuracağız. Bir tanesi bilinen havuç turşusu, diğeri de kimchi. Kimchi Kore turşusudur. Kendisiyle yıllar önce tanıştım ve iyi ki de tanışmışım. Tanıştığıma da memnun oldum. O günden bugüne gerçekten ara ara kurarım. Son derece sağlıklı buluyorum. İçerisinde hiç öyle fazla ekten sirkeler, limonlar yok. Kendi kendine fermente olan ve sonuçta güzel bir ekşilik kazanan gayet sağlıklı bir ürün. Merak ediyorsanız ki belki daha önce de yapmışsınızdır mutfağınızda. Olsun biz gene yapalım ve izlemeye devam edelim. Önce havuç turşumuzla başlıyorum. 8-9 kadar soyulmuş havuçları bu şekilde doğruyorum. Birer litrelik 2 cam kavanozum var. Büyüklüklerine göre de 8-9 havuç kafi geliyor. Havuçları gördüğünüz gibi teker teker kavanozlara yerleştiriyorum. Şimdi 1 litrelik kavanozum için geçerli bu. 6 yemek kaşığı kadar sirke limon karışımım var. Bir kaba döküyorum. Siz sade limon veya sade sirke de kullanabilirsiniz ve bunların miktarını dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bir dolu yemek kaşığı tuz ekliyorum. Havuçlarımın içine boşaltıyorum. Daha sonra üst kısmına kadar su ilave ediyorum. İrice tanelere doğradığım 3 diş sarımsağı ekliyorum. Üzerine de biraz, şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı döküyorum. Mayalanmasını hızlandırmak için birkaç tane çiğ nohut ekliyorum. Ve bu kadar. Havuç turşularımızı kurmuş olduk. Gelelim kimçimize. Çin lahanasının yapraklarını birbirinden ayırıyoruz. Çin lahanası bulamıyorsak normal lahanayla da bu turşu kurulabilir. Suyla güzelce yıkıyorum. Lahanayı tamamen yıkadıktan sonra yapraklarının iki yüzünü teker teker tuzluyorum. Lahanaları derin bir kaba aldım. Üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Ve kapakla kapatıyorum. En az 4 saat veya bir gün boyunca oda sıcaklığında tuzla bekleyen lahanalarımızın tuzlarını gidermek için tekrar yıkıyorum. Küçükçe parçalara doğruyorum. Bir tane taze zencefili ve 5 diş sarımsağı daha sonra kullanmak üzere küçük parçalara doğratıyorum. Taze zencefil önemli ama bulamıyorsanız aromasını kullanabilirsiniz. Bunu da kuru zencefili ıslatıp bekleterek ve daha sonra sıvısını kullanarak elde edebilirsiniz. Kimçide kullanmak üzere 1/3 kadar beyaz turpu, 3 soyulmuş havucu kısa çubuklar şeklinde kesiyorum.
3 taze soğanı da bu arada küçük tanelere keserek ekliyorum. 500 mililitre suyu yani 2,5 su bardağı yapıyor. Tencereye döküyorum. 5 yemek kaşığı pirinç ununu ekleyerek salep kıvamına gelene kadar da pişiriyorum. Soğumuş karışıma 5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı limon suyu ki limonu hiç eklemeseniz de olur. Ben çok az kullanıyorum. Bu arada burada 1 tatlı kaşığı kadar tuz da kullanabilirsiniz. Ben daha sonra ekledim. 2 tatlı kaşığı kadar da acı biber ekliyorum ve karıştırıyorum. Kimchiye balık sosu katılıyor ama ben burada vejeteryan olanını yapıyorum. Siz dilerseniz balık sosu katabilirsiniz. Önceden doğradığımız zencefil ve sarımsakları sosa ekliyorum. Normalde kimchi daha kırmızı renkte olur çünkü Korelilerin toz biberinin rengi yoğun kırmızıdır. Eğer evinizde yoksa benim gibi siz de kendi toz biberinizi kullanabilirsiniz. Sonuçta önemli olan renk değil, tat. Pirinç sosunu sebzelerimizle birleştiriyorum ve karıştırıyorum. Bu arada tariflerin malzemelerini ve ek bilgilerini videoların alt kutusunda ayrıca okuyabilirsiniz. Pirinç sosunu sebzelerimizle birleştiriyorum ve karıştırıyorum. Soslanmış sebzeleri lahanalarımıza iyice yediriyorum. Kutunun kapağını kapatıyorum. Kimchiyi 2 gün oda sıcaklığında beklettikten sonra 2 tane 800 mililitrelik yani 2 tane 4 su bardaklık kavanozlarıma yerleştiriyorum. Ve kapatıyorum. Ve turşularımız kuruldu. Evet, turşularımızı kurduk. Öncelikle havuç turşumuzdan bahsedelim. Ben havuç turşusunu zaten bilindiği gibi serin ve kuru ortamda 2 hafta bekleteceğiz de. Ondan sonra ama yemeye başlayabiliriz. Bence çok fazla fermente olmasına ve ekşimesine gerek yok. 2 haftadan sonra mayhoşluk verecektir suyuna ve kıtır kıtır yenebilecektir. Kimçimize gelince, kimçiyi yaptıktan sonra büyük bir kapta ağzı kapalı olarak oda sıcaklığında 2 gün beklettim. Gördüğünüz gibi videoda. Daha sonra başka bir kaseye aldım. Cam kavanoza aldım ben. Siz başka bir kase, başka bir kapalı kutu kullanabilirsiniz. Daha sonra buzdolabında en az 2 hafta bekleteceğim. Sonra da yemeğe geçebiliriz. Aslında kimchi 1 hafta sonra da yenebilir. Tuz oranına bağlı olarak da tüketim süresi artar. Tuz oranı benim kimchimde fazla yok. Fazla tuz kullanmadım. O aşamada 2 hafta süreyle bitirmemiz gerekecek ama hiç sorun değil. Biz kimchi seviyoruz, bitiririz. Yine bir videomuzun sonuna geldik. İzlemeyi seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni bırakabilirsiniz, yorumlar atabilirsiniz, paylaşabilirsiniz benimle. Bir dahaki videomuzda tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın.